gitmek üzereyiz. Neden streslisin? Herhangi bir sanat disipliniyle ilgilenen bağımsız sanatçılarla röportaj yaptım. Yoldaki Bağımsız Sanat'a hoş geldiniz. Ben Froggy. Ben Kieran. Nasılsın, ne yapıyorsun? İyiyim sağ ol, sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Biz bir saattir bir kafede oturuyoruz ama... Şimdi başlıyoruz. Evet. Birazcık kendinden bahsetmeni isteyeceğim. 48 yaşındayım, Avustralyalıyım. Aslında Tasmanya'da büyüdüm. Tasmanya küçük bir ada, Avustralya'nın altında. 13 yıldır Türkiye'ye geliyorum. Öncelikle tatil için geldim. Sonra kaldım bir yıl, gittim bir yıl, gittim. Bugünlerde burada yaşıyorum, müzik yapıyorum. İngilizce öğretmenlik yapıyorum. Froggy ile konuşuyorum. Röportaj yapıyoruz gibi bir şey. Çok klişe bir soruyla başlayacağım. Müzikle nasıl tanıştığını merak ediyorum. Kendi müzik yapman değil de ilk müzik dinlediğin zaman... Çocukluğumdan beri müzik çok seviyorum. Özellikle yani 80'lerde çocuktum. Özellikle Prince, Michael Jackson. Hala seviyorum. O zamandan beri müzik seviyorum ama 13-14 yaşındayken müzik çalmaya başladım. Bir de ergen gibi punk, metal, death metal, black metal falan sevdim. Rebellion için. Ama o zaman da gitar çalmaya başladım. Bir de kendi bestelerimi yazmaya başladım. Ama iyi değildi. Yani iyi değildiler. O zamanlarda peki şey mi? Hala romantik şeyler mi Ya hiç yazıyordun romantik yoksa? değil. Ha, okay. Ya ergenim sen anlamıyorsun. Öfkem var falan filan öyle. Bugün çoğunlukla Horizon 50 hakkında konuşuyor olacağız. Senin bandin. Biraz bahsetmek ister misin? Horizon 50 benim projem. Gerçek ismim o kadar çekici bulmadığım için başka bir isim koymak istedim. O zaman Horizon 50 seçtim. İlk başladığım zaman sadece ben çalıyordum. Ama şimdi 5 kişiyiz. Hala beste yapıyoruz, kayıt yapıyoruz, konser yapıyoruz falan. Bölümü izleyecekler aslında senin grubunda olan birilerini tanıyordur. Özellikle Aka'yı biliyorlardır. Çünkü Aka benim ikinci bölüm konuğum. Evet. Basını çalıyor. Onun dışında sanıyorum Cüneyt var. Evet. Keyboard'da. Aha. Yiğit var bateride. İyi Göker. Gökhan. Horizon 50 dışında başka projelerin de var. Başka gruplar içerisinde de yer alıyorsun. Evet. Mr. Bird, Evet. Sexy Old Man gibi. Ama benim özel olarak konuşmak istediğim Pasifik Gazinosu. Çünkü senin Horizon 50'de yaptığın müzikten çok daha farklı, çok Türk eski şarkıları, daha geleneksel şeyler. Pasifik Gazinosu'yla tanışman nasıl gerçekleşti? O ekip nasıl birleşti? Bir yerde çalıyorum, F-Stop. F-Stop'un müdürü, yani 2 tane var. Bir tanesi Özkan diye. Özkan öyle bir proje kurmak istedi. Yabancı olduğum için yani ilginç geliyor insanlara yani Türkçe söylerken. O yüzden ekip bulduk, grup kurduk. Bir de hep bunu yapmak istedim zaten. Yani Türkçe söylemek, challenge olarak. Seviyorum aslında. Orada çaldığınız şarkıları biliyor muydun? Yani Bülent Ortaçgil, Fikret Kızılok diye şarkılar, yani öyle şarkıları biliyordum ama Gazino, Ferdi Özbeğen, Ümit Besen bunları bilmiyordum. Bak bir varmış bir yokmuş bilmem ne. Öyle şeyler bilmiyordum. Özellikle Dilek Taş'ı söylemeyi seviyorum. Neden bilmiyorum. Şarkıyı seviyorum zaten ama söylemeyi hoşuma gidiyor. Seni bu şarkılarla tanıştıran tamamen bu proje mi oldu? Evet. Türkiye içerisinde gerçekleştirdiğin bu farklı projelerden dolayı müziğe bakış açında bir şekilde değişiyordur. İşte mesela Pasifik Gazinosu'nda yaptığın işin bambaşka olması gibi. Bu değişimi nasıl açıklarsın? Yani kendi müziğim nasıl değişti öyle bir proje Evet, çaldığım yani için. hem müziğe olan bakışın ya da dinlediğin şeylerin değişimi hem de bunların kendi müziğine yansıma şekli. İlginç soru. Tam olarak bilmiyorum ama bir şey değişti. Yani özellikle Türk müziği çok what do I say? Hüzünlü, sad, bilmiyorum bir hava var, havası var. Hem de Efkarlı diyebilir olabilir. miyiz? Kelime bulamıyorum. Okay. Zaten öyle tarz müziği seviyorum. Müziğin nasıl değiştiğini anlatamıyorum. Ama kesinlikle bir şekilde değişti. Ama bilmiyorum. Horizon 50'nin sahneleri hakkında konuşmak istiyorum. Sahnelerin çok böyle romantik, birazcık melankolik ve çokça dinleyicilerle etkileşimle geçiyor. Sen onlarla konuşmayı seviyorsun. Bazen işte 50 yaşından büyükler nerede bu şarkı sizin içinler ya da oradaki tanıdığın insanlara hediye etmelerle geçiyor. Sahnende ulaşmak istediğin vision'a geldiğini düşünüyor musun ya da eklemek istediğin bir şeyler var mı bu performansında? İlginç soru. Yani hayalim bu, yapmak istediğim şey bu. Mekana giriyorsun, sanki
dünya yokmuş bir saat. Yani biraz sinema gibi bir şey aslında olmasını istiyorum. O yüzden sis seviyorum. Bir de ışıklar bilmem ne. Yumuşak, sad, melankoli şeyler istiyorum. Çok planım var ama tam anlatamıyorum Türkçe. Bunu anlatamıyorum. İngilizce de söyleyebilirsin. I want to do more things with like lights and footage projected onto the musicians while we're playing. The music is happening. And it's like the story is being projected on us of the music. Do you know what I mean? Like cinematic, audio-visual thing, but I couldn't get it Aslında like I F-Stop'ta wanted. yaptığın için böyle bir şey ileride gerçekleştirebilirsin gibi. Çünkü F-Stop'ta projektörle yapılan Aha. bazı şovlar oldu. Evet. Bence olabilir. Ama büyük planlarım var. Aha. Büyük hayallerim var. Daha yapamadım tam. Sahnelerinde bazen sürpriz konuklar da sahneye çıkardığın Ha, evet, oluyor. evet. En son Horizon 50 konserinde Selin Çingır'la birlikte Evet. hem senin şarkın Made for Lovers söylediniz. Evet. Hem de onunla birlikte olan Tomorrow We Die söylediniz. Aha. Bir tane daha var. In the Nick of Time diye. O back vocal yaptı kayıtta. O yüzden konserde konuk olarak geldi. Güzel bir performans yaptı. Ben orada olduğum için çok mutluydum. Selin'in sahnesiz bir gün sonraydı ve ben o gün senin sahnende Selin'le karşılaşacağımı tahmin etmemiştim. Eğlenceliydi. Senin için sahne içerisinde collab yapmak nasıl peki? Ben öyle şeyler seviyorum. Çok Aha. daha yapmak istiyorum. Büyük ihtimalle sonradan konuşacağız bu konuda ama şimdi müzik video bir şey, canlı performans bir şey yaptık. Geçen hafta, bu hafta hatırlamıyorum. Ama orada da konuklar var, farklı enstrümanlar. Bu öyle şey yapmayı çok seviyorum. Bir de daha yapmak istiyorum. Horizon 50'nin ve Kiara'nın sosyal medya hesaplarına ulaşmak isterseniz ekranda ve açıklamadaki linkte olacak. Aynı zamanda şarkılarını da açıklamadaki linkten dinleyebilirsiniz. Hazır sahneden konuşuyorken acaba bize yeni bir şarkını çalmak ister misin? Yeni bir şarkı çalmak istedim. Bir ay, 2 ay önce yazdım. Biraz ninni gibi bir şey yazmak istedim. Demo yaptım ama daha yani kayıt falan yapmadık daha. Ama güzel olacak umarım. O zaman size iyi seyirler. All the good boys and girls are racing each other home fast from over the edge of the world. Tomorrow is coming at last. Tomorrow is coming at last. The rabbit's asleep in his hutch. The cat's curled up on the mat. To all the things you can't touch, tomorrow is coming at last. Tomorrow is coming at last. And this burning in my chest, it will finally pass, and I'll be free like I was before. Tomorrow is coming at last. Tomorrow is coming at last. Whatever it was that we had has all burned down into ash. It's enough to make you glad. Tomorrow is coming at last. Tomorrow is coming at last. Şimdi biraz visual tarafının da derinliklerine inmek istiyorum. Özellikle senin single coverların estetiğinde bir süreklilik var. Zaten çok da güzel şekilde şarkılarını yansıtan şeyler. Bu single coverlarını nasıl seçiyorsun? Yani şarkı yaptıktan sonra mı çekiyorsun ya da halihazırda çektiğin fotoğrafları mı? Yo, bunlar eskiden çok fotoğrafçılık yaptım. Aslında fotoğrafçı olmak istedim Avustralya'dayken. O yüzden yani binlerce fotoğraflarım var. O yüzden şarkı dinlerken bu eski fotoğraflara bakıyorum. Bir de hayal etmeye çalışıyorum nasıl gidiyor birlikte. Yani öyle seçiyorum diyelim. Out of My Mind benim en sevdiğim
cover'ın, Aha. single cover'ın. O fotoğrafın çıkışın nasıl peki? O hamam yolu galiba. Ya Doktorlar Caddesi ya da hamam yolu. Çok komik geldi. Çünkü mankenler ama biraz sanki dövülmüş. Bir de yırtılmış yani biraz öyle vibe. Bence şarkıya yakışıyor. Bir de streaming platformlarındaki 2020'den olan şarkılarında aynı cover'ı kullanıyorsun. Ha evet çünkü Onu bir EP mi yapacak? yani plan buydu. Aha. O yüzden birkaç tane şarkı var, 4-5 galiba. Ama sonra olmadı, albüm olmadı. Belki olacak bilmiyorum. 6 yıl önce zaten büyük ihtimalle olmayacak. Ama bu fotoğraf babamın bahçesinde çektim. Bilmiyorum havası çok ilginç bir havada bence. Made for Lovers da onlardan biri. Aha, Hı hı. evet. Ve benim çokça sevdiğim bir şarkı. Visual'lardan konuşuyorken aslında geçen hafta senin de az önce bahsettiğin çekimini yaptığınız müzik videosu, performans videosu. Videodan konuşmak istiyorum. Onun seti nasıl geçti? Hem eğlenceli hem de stresli. Çünkü canlı performans verirken problem değil, o anda gidiyor. Ama eğer çekiyorsan kalıcı bir şey oluyor. O zaman yani çirkin olmak istemiyorum, hata yapmak istemiyorum. Çok stresli bir şey. Yani öncelikle ilk başladığımızda stresliydi. Ama bence sonra iyi oldu, güzel oldu. Cüneyt Erdem'le çalışıyorsun Aha. bu konuda. Seni çokça zorladığını biliyorum. Visual şeyler yapmak için. Onunla bu arkadaşlığınız nasıl? İyi yani Cüneyt çok iyi. Her detail yani görüyor, düşünüyor. Benden çok daha küçük şeyler görebiliyor. Aha. Bu ses böyle olsun, öyle olsun. Biraz perfectionist. Hem bir şarkı yaparken kavga ediyoruz, tartışıyoruz, sonra anlaşıyoruz, güzel oluyor. Cüneyt aynı zamanda senin şarkılarını da prodüslüyor. Evet. Hem prodüser hem de klavye çalıyor, back vocal, bazen bas, gitar. Cüneyt her şey yapabiliyor. Hi Cüneyt. Cüneyt'i de belki bir gün konuk alabilirim. Ne diyorsun? İyi fikir. Ne der bilmiyorum ama bence iyi fikir. Bu bölümün çekimini yapmak için ilk seninle toplantı aldığımızda bana kendin visual bir şeyler yapmakta zorlandığından da bahsettin. Kendi başına yapmakta. Konuda improve'lamak için ne yapmayı düşünüyorsun? İnsanlar bulmam lazım. Çünkü bazı şarkılar dinlerken çok net imajlar falan geliyor. Yani estetik şeyler geliyor aklıma. Ama gerçekleştirebilenler bulmam lazım. Bence iyi fotoğraflar çekebiliyorum. Çok iyi değildi ama yeterli benim için. Ama bu film klip işi çok zor geliyor bana. Gerçekten. Bir de kameraya bakarken söyleyemem. Yani çok saçma hissediyorum kendimi. Hiç doğal hissetmiyorum. Ama Lady Bird için bir müzik videom var. Ha evet ama direkt kameraya bakarken söylemedim. Bu açıdan problem değil. Belki de bu senin müzik videolarının estetiği haline dönüşebilir bir yerde. Horizon 50 ve Kiara'nın sosyal medya hesaplarına ekrandan ve açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Horizon 50'yi de açıklamadaki linkten dinleyebilirsiniz. Şimdi biraz şarkılarına inelim. Ben en sevdiğim şarkıları soracağım. Ki zaten neredeyse en çok dinlenen şarkıların da onlar sanıyorum. Made for Lovers'la başlamak istiyorum. Tamam. Made for Lovers'ı ne zaman yazdın ve Ben- nedir backstory'si? 2019-2020 aslında bu bir şarkı var Bruce Springsteen, Patti Smith. Ben yanlış hatırladım because the night is made for lovers diye hatırladım. Ha. Aslında öyle değil. Because the night belongs to lovers. O yüzden o zaman da yani eski kız arkadaşımdan ayrıldım. Bir de düşünüyordum if the night belongs to lovers bir de lover'ım yok. Aha. Yani ne işim var gecede. O şarkıdan geldi yani o cevap gibi bir şey o konsepte. Tam hatırlamıyorum çok hızlı yazdım aslında. Genelde en iyi şarkılar hızlı yazıyorum. Bir diğer sormak istediğim de benim sahnede en çok izlemeyi sevdiğim Lady Bird. Sahnede de sürekli en sonunda tekrar onu söyletmek için kendimi yırtıyorum. Lady Bird hakkında ama anlatamıyorum galiba bu hikaye çünkü çok özel, çünkü çok spesifik bir hikaye. Lady Bird'in o zaman şeyinden konuşabiliriz. Sen sahnede performe ederken kapanışı Lady Bird'le yapmayı seviyorumu sen söylemiştin. Yani ending the concert with it. Ha evet.
Genelde her konserde bir şarkı 2 kez çalıyoruz. Yani az şarkımız olduğu için bir de o şarkıları sevdiğimiz için ya Made for Lovers 2 kez çalıyoruz ya da Lady Bird 2 kez çalıyoruz. Çalmayı seviyorum ama aslında original, like kayıt versiyon çok low. Ama canlı yaparken, how do I say, yani we play it in a different key. Bir de çok seviyorum. Bugünlerde çok iyi gidiyor canlı performans o şarkı. Tomorrow We Die hakkında konuşabiliriz. Tomorrow We Die Selin Çıngır'la birlikte collab'in. Onunla çalışmak nasıldı? Nasıl bu şarkıda come up'ladınız? Ya da sen yazmıştın ve o seslendirdi mi? Bu şarkı aslında yıllar önce yazdım. Tasmanya'dayken. Aslında Tasmanya'ya gittim. Sonra korona çıktı. Tasmanya'da kaldım 2,5 yıl annemle. Thanks mom. O zaman da yazdım. Bir de sevdim ama hep bir kadın sesi istedi şarkıda. Bir de Selin'in sesi bence çok yakışıyor şarkıya. Genelde bence bizim sesimiz iyi gidiyor birlikte. O yüzden çok iyi oldu. Yani çok mutluyum. Hem sahne uyumunuz çok güzeldi. Hem de zaten dediğin gibi sesleriniz kayıtta da dinlerken çok güzel. Out of My Mind. Bu sabahtan beri aklımda çalıp duruyor. Aslında o şarkıda Tasmanya'da yazdım. Annemin evin ormana yakın. Bir de her gün o ormanda yürüyordum. Yürürken kendi kendime konuşuyordum ama Türkçe konuşuyordum. Çünkü eski kız arkadaşımla sadece Türkçe konuştuk. Ayrıldıktan sonra kafamda yani kavga ederken, tartışırken onunla o zaman I felt like I'm going out of my mind. Başka bir dil konuşuyorum kendi kendime kafamda başka biriyle. Şarkı oradan geldi. Son single'ına geçebiliriz. Down by the River. Down by the river. Şu anki üretim sürecin nasıl gidiyor? Bu şarkıyla nasıl come up'ladın? Bu aslında bunu fark ettim. Bugünlerde çok river çıkıyor yani sözlerimde çünkü aslında Posun'un yanında yaşıyorum. Her gün onu gördüğü için. Evet. O yüzden sembol olarak sürekli çıkıyor. Bir de yaz olduğu için şimdi ergenler Posun yanında içiyorlar, kavga ediyorlar, öpüşüyorlar. Hep bir hareket var. O yüzden yani çıkıyor sözlerimde. O şarkı oradan geldi. It's a Porsuk song. İlk başlarda sorduğum sorusuna cevap mıdır peki Türkiye'nin şarkılarını etkilediği konusunda? Evet. Aslında yani birkaç semboller, çünkü ben hep yazıyorum. Birkaç semboller sürekli çıkıyor. Turkish şeyler bu kesin. Yani street dogs, street cats, the porsuk. Down by the River'ın bir visual'u yok. Müzik videosu yok, evet. Umarım olacak. Daha şimdilik yok. Ben de ne zaman çıkacağını hiç bilmiyorum. Umarım bu yıl. Sana şimdi komik bir soru soracağım. Tamam. Bugün valizinde ne getirdin? 3 tane tesadüf olarak 3 tane getirdim. Çok heyecanlı bir şey getirmedim. Number one, en önemli defterim. Aslında güzel bir leather defter gibi bir şey var. Öğrencim verdi bana. Her gün yazıyorum. Yani benim prosesim bu. Her gün yazıyorum telefonumda. Yani bütün gün değil de bir fikir, bir sembol, bir cümle aklıma gelirse yazıyorum telefonuma not olarak. Sonra en güzel cümleler defterime yazıyorum. Sonra bu cümlelerden şarkı kurmaya çalışıyorum. Wow. Evet, çok güzel. Çok güzel. Bir de ismim var bak. Kieran yazıyor. It's my defter. İçine bakabilir miyiz biraz peki? Yoksa Olmaz. no. Olmaz. Secrets. İkinci şapkam. Çünkü sahnelerin olmazsa olmaz. Aha. İkinci benim şapkam. Aslında babam verdi bu şapka. Bir de hep genelde sahnede takıyorum. Silüet olarak hoş mu gidiyor? Sexy Old Man sahnesine en çok yakışan şey bence bu şapka. Evet, aynen. Sexy old çoban gibi bir şapka. Neyse, ikinci bu. Üçüncü en önemli headphones. Setup'ım yani stüdyo aslında laptop, ses kart, bir tane mikrofon, bir de headphones. O yüzden en önemli galiba.
Bunlar getirdi. Bir müzisyen için fazlaca self-explanatory. Kulaklık. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Horizon 50'nin ve Kiara'nın sosyal medya hesaplarına ekrandan ve açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Horizon 50'yi dinlemek için de açıklamadaki linkten bütün şarkılara ulaşabilirsiniz. Sana son bir soru sorup yavaş yavaş bye bye diyeceğiz. Yavaş. Horizon 50 ve Kiara'dan neler beklemeliyiz ileride? Şimdi çok yazıyorum şarkıları. Her zaman bir planım var. Albüm yapacağız. Olmadı daha. İnşallah olacak. Çok yazıyorum bugünlerde. Canlı performans gibi video yaptık. Bu da geliyor. Bu güzel olacak. Müzik video falan çekmek istiyoruz. Konuşuyoruz. Bir de bu çekimde bir tane şarkı bağlamayla çaldık. Çok hoşuma gitti. O zaman farklı bir enstrümanlarla bir şey yapmak istiyorum. Bir de daha collaboration başka insanlarla. Bunu da yapmak istiyorum. Collab yapmak istediğin insanlar yine Eskişehir'de lokal müzisyenler mi? Fark etmez herhangi bir yerden ama çok iyi müzisyenler var biliyorsun Eskişehir'de. O yüzden yani net bir şey değil. Sadece hayatımda daha collaboration istiyorum. Peki yeni bir grupla tekrar yeni bir işe girişmeyi istiyor musun? Horizon 50 olarak yapacağın collab'lar dışında. Yani bambaşka bir grup. Yani bilmiyorum aslında isterdim. Yani şimdi için Horizon 50 yeterli ama başka bir cover group kurmak istedim aslında. Özellikle Britpop gibi şeyler. The Smiths, The Cure, Pulp, Joy Division, New Order, öyle şeyler. Bir de konuştuk ama daha hiçbir şey yapmadık. Ama cool bir proje olur. Hala farklı sanatçılar mı arıyorsun? Evet. Yani özellikle gitar galiba. Gitar önemli öyle bir grup için. Bakalım. Bir de söylemek istiyorum. Türkçem için özür diliyorum. Aslında yani konuşabiliyorum ama biliyorum gramerim iyi değil. Sürekli yanlış kelime seçiyorum. Bence özür dilemene gerek yok. Ben izleyenlerin hepsini çok tatlı ve çok seksi bulduklarını düşünüyorum. Herkes yorum Kiara'nın ne kadar seksi olduğunu yazsın. I think that's it. Konuğum olduğun için teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Çok eğlenceli oldu. Uzun zaman yani trenle hiçbir yere gitmedim. Güzel bir tecrübe oldu. Bir de güzel soruların için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Horizon 50 ve Kiara'nın sosyal medya hesaplarına ekrandan ve açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bütün şarkıları da yine açıklamadaki linkten dinleyebilirsiniz. Horizon 50'yi canlı bir şekilde dinlemek isterseniz de genelde 2 ayda bir Eskişehir'de F-Stop'ta çıkıyorlar. Gelin hep birlikte gidelim. Ben her konserinde zaten oradayım. Ya, teşekkür ederim. Yoldaki Bağımsız Sanat'ın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Görüşürüz. Lütfen abone olun bir de ne olur. Ne olur para kazanmaya başlamak istiyorum. Konuşurken bunu yani bu uzaklıkta tutmanı isteyeceğim. Mikrofonu. Bu kadar. Aynen. Şöyle. Böyle bir şey okey. Çok kırmızı görünüyor muyum acaba? Birazcık kendinden bahsetmeni isteyeceğim. Mesela Türkiye'de yaşıyordum. Burası sizin mi acaba? Evet. Birinci vagon mu? İkinci vagon. Burası ikinci vagon 41, benim ikinci vagon 41. Burada otursak sıkıntı olur mu sizin Burası için? boş mu acaba? Evet burası boş. Tamam, Şey bizim tamam. 39.40'da sanırım. Evet. Ha tamam o zaman ben de burada Tamam. oturup ben Tekrar Emerson yapayım mı? olabilirsin. Tamam. Yeterli mi? Yeterli. Tamam. Bugün çoğunluk ben arada durup bakacağım biraz ne sormam gerektiğini. Problem değil. İlginç soru. Yani çok iyi bir cevap değil ama düşünüp söyleyeceğim Okay. sana. Gitmek üzereyiz. Baklavalar Tamam, bir saçmalama yapmamış değil. eski günlerde. Tatlı bir kız yaşlanmış boğaz içinde. Devamını bilmiyorum. Sen daha iyi biliyorsun. Herkesin yüzünü sansürlemem gerekiyor. Çok uzun sürüyor. Froggy with beans. Trenin sonunda versem olur mu? Teşekkür ederim. Anywhere. Anyway. İlginç soru. Güzel bir performans. Okay. We can have a break. Take two. Can I do another version? Oh, good. Wow. Really? Fuck You don't you. have to- Take three. How's it going for you? Yani iyi ama Türkçe problem bazen. Ama yapacak bir şey yok. Yabancı
keserim de şu an. Sayhan kes burayı. Düşüneyim. That's kind of it. Yeah, okay. Improvise soru düşünebilirim. Do you jam? Do you go to jam sessions? No. Why is it Belki too late'i çalışacağım. sahnede anonsladığın gibi anonslamak ister misin? Nasıl announce edeceğim? Are there anyone watching? They're like 50 plus, I don't know. Pardon. Okay, yeah. I'm stupid. It's okay. Aptalım ben. Ve... Hop, tekrar. Tekrar söyleyeceğim şey vurdum. Hayatımda ama Oh wait. romantik oldu. Again. Bir tane daha geliyor. I think, yeah. Bence cool. Yeah. Kalmak istiyorum. Aha. Again. Kütahya'ya gitmeyi sevmiyorum biliyorsun. No, I don't tell. Onların Kütahya'ya gittiğimi söylemiyorum. Aklıma bir şey geldi gitti. Nice. I can add this part to there. I look so red, like I have makeup on. I love it. I mean, if you want, we still have time, so we can film an alternative English